Yapay zekayı kullanırken size cevap veren sunucuların nasıl soğutulduğunu düşündünüz mü? Evinizdeki bilgisayarlar gibi küçük kasaların içinde çalışan bir şey olduğunu düşünmeyin. Bu yapay zekalar devasa sunucu çiftliklerinin içinde çalışıyorlar ve bu sunucuların çok büyük, çok tehlikeli bir problemi var. Yanıyorlar. Özellikle yapay zeka devrimiyle birlikte sadece tek bir sunucu kabini bile binlerce evin tükettiği enerjiyi tek başına çekiyor ve bunun karşılığında muazzam bir ısı üretiyor. Mühendisler 10 yıllardır bu dijital cehennemi soğutmak için çırpınıyorlar. Harcanan elektriğin neredeyse yarısı sadece bu makineleri soğutmak için kullanılıyor. İşte tam bu noktada aklıma bana çok mantıklı gelen bir soru geldi. Madem bu makineler bu kadar ısınıyor ve biz onları soğutmak için milyarlarca dolar harcıyoruz, neden bu veri merkezlerini dünyanın en soğuk, en ekstrem coğrafyalarına kurmuyoruz? Neden doğanın bedava soğutmasını kullanmıyoruz? Eminim şu an birçoğunuz bunun mantıklı olabileceğini düşündünüz. Ama iş o kadar kolay değil. Bu soruyu sadece ben değil, mühendisler de düşünmüş ve bu konuda araştırmalar ve deneyler yapmışlar. Hazırsanız yapay zekayı soğutmak için bu deney ve araştırmalarla dolu bir dünya turuna çıkıyoruz. İlk durak kutuplar. Kuzey ve Güney Kutbu. Dondurucu soğuklar, bitmek bilmeyen kışlar ve eksi 50 dereceleri bulan sıcaklıklar. Mantık çok basit. Dışarıdaki o buz gibi havayı devasa fanlarla içeri al, sunucuların üzerine üfle ve sorunu bedavaya çöz. Ancak doğa kendi kurallarını çiğnemeye çalışan bu teknoloji devlerine ilk tokadı çok sert attı. Sıcaklık eksi 50 dereceye düştüğünde o kutup havasının içinde bizim gözle göremediğimiz havada asılı duran mikroskobik buz kristalleri bulunur. Eğer o havayı doğrudan sunucu koridorlarına basarsanız inanılmaz hızlarda dönen fanlar bu buz kristallerini birer mermi gibi doğrudan anakartların ve o milyon dolarlık mikro işlemcilerin üzerine fırlatır. Burada çok sinsi bir fiziksel olay devreye girer. Triboelektrik etki. Bu buz kristalleri metal kasalara, plastik pervanelere ve birbirlerine çarptıkça sürtünmeyle elektriklenirler. O kusursuz, kuru ve dondurucu kutup ortamında bu elektrostatik yük birimi donanımların üzerinde mikroskobik yıldırımlar yaratır. Gözle görülmeyen bu elektrostatik deşarjlar nanometre ölçeğindeki devre yollarını anında kızartır ve sistemi tamamen yok eder. Bu yüzden o bedava kutup havasını içeri almadan önce devasa filtrelerden geçirip o buz kristallerini eritmek için havayı mecburen ısıtmak zorunda kalırsınız. Yani soğutmak için gittiğiniz yerde havayı ısıtmak için enerji harcarsınız. Diyelim ki bu hava filtreleme sorununu çözdünüz ve devasa bir tesis kurdunuz. Karşınıza bu kez kutupların o acımasız fiziksel coğrafyası çıkar. Bir veri merkezi dünyanın geri kalanına devasa fiber optik kablolarla bağlanmadığı sürece sadece dev bir ısıtıcıdan ibarettir. Okyanus tabanından gelen veriyi Antarktika'ya veya Grönland'ın içlerine taşımak zorundasınız. Çoğu insan buzulların dağlar gibi sabit ve katı kayalar olduğunu düşünür. Ancak glasyoloji bilimi bize gerçeği söyler. Buzullar sabit değildir. Onlar yavaş akan, sürekli hareket eden, kendi ağırlığıyla ezilen ve kayan devasa donmuş nehirlerdir. Kıtaların üzerindeki o muazzam buz kütleleri milimetrik hareketler yapsa bile içine veya altına döşediğiniz o zırhlı, kalın fiber optik omurgaları inanılmaz bir kesme kuvvetiyle adeta bir kağıt parçası gibi yırtıp atar. Bilim insanları kısa süre önce Grönland'daki bir buzulun yakınına fiber optik kablo döşediklerinde sistemin çok kısa bir süre içinde tam 56.000 ayrı buzdağı kırılması ve buzul kopması kaydettiğini gördüler. Bu sürekli ve şiddetli coğrafi travma altında hiçbir kablo altyapısı bütünlüğünü koruyamaz. Kutuplar fikri sıcaklığın değil, fiziksel coğrafyanın bizi acımasızca reddettiği bir mühendislik felaketi olarak tarihe geçer. Peki buzullar hareket ediyorsa ve kabloları koparıyorsa neden o zaman bedava soğuk havaya hareket etmeyen sabit ve sağlam kayaların üzerinde aramıyoruz? İkinci durağımız dağlar. Himalayalar, Alpler dünyanın en yüksek ve en soğuk zirveleri. Zemin kaya gibi sağlam. Hava ise yılın her dönemi dondurucu. Görsel olarak bulutların üzerinde bir bulut veri merkezi hayal etmek çok şiirseldir. Ancak mühendisler dağların zirvesine çıktıklarında aerodinamik bir kabusla yüzleştiler. Yüksekliğin çok ağır bir bedeli vardı. Havanın inceliği. Elektronik cihazları havayla soğutan şey sadece havanın kaç derece olduğu değildir. Aynı zamanda o havanın kütlesidir. Havanın içindeki molekül yoğunluğu ne kadar fazlaysa sunucunun üzerindeki ısıyı o kadar kolay söküp alır. Deniz seviyesinden yükseklere doğru tırmandığınızda barometrik basınç düşer ve hava inanılmaz derecede seyrekleşir. Yüksek bir dağa tırmandığınızı hayal edin. Dağ başında havadaki oksijen miktarı azaldığı için nasıl nefes nefese kalıyorsanız kalbiniz vücudunuza yeterli oksijeni pompalamak için nasıl çılgınca atmaya başlıyorsa o devasa
devasa veri merkezlerindeki sunucular da kelimenin tam anlamıyla nefes darlığı çeker. İnce ve kütlesiz dağ havası işlemcilerin üzerindeki 50 kW'lık o devasa atık ısıyı alıp taşıyamaz. Sunucu boğulmamak için tek bir refleks gösterir: fan devir hızını arttırmak. İçeri daha fazla hava çekebilmek için on binlerce küçük pervane çıldırmış gibi dönmeye başlar. İşte tam burada fan kanunları dediğimiz acımasız bir fizik kural devreye girer. Bir fanın hızını birazcık bile arttırırsanız çektiği elektrik enerjisi devir hızının küpü oranında artar. Dağın o bedava soğuk havasından elde ettiğinizi sandığınız o küçük tasarruf çılgınca dönen fanların yarattığı devasa elektrik faturasıyla misliyle geri döner. Sektörde güç kullanım verimliliği dediğimiz bu sistemlerin ne kadar verimli olduğunu ölçen metrik darmadağın olur. Dağın tepesine taşıdığınız o ultra akıllı yapay zeka ince havada nefes alabilmek için kendi kendini iflasa sürükler. Üstelik bir parça bozulduğunda dağ başına helikopterle teknisyen ve yedek parça taşımanın maliyetini hesaba katmıyorum bile. Dağlar bizi kendi atmosferine almamak için böyle oyunlar oynar. Hatta bunun için öyle dağa tırmanmaya da gerek yok. Deniz seviyesine yakın yaşıyorsanız ve ülkemizin iç kesimlerine çok nadiren gidenlerdenseniz yolculuk sonrası arabadan ilk indiğinizde yaşadığınız o garip his tam olarak bu yüzden. Kaç kişinin bu hissi yaşadığını görmek için videoyu beğenebilir veya kanalıma abone olabilirsiniz. Yaşadığınız bir dağ macerası varsa bunu yorumlarda bizle paylaşmayı unutmayın. Kutupların yırtıcı buzulları elendi. Dağların boğucu ince havası elendi. Geriye dünyanın en büyük ısı emicisi, gezegenin %71'ini kaplayan o devasa kütle kaldı: okyanuslar ve denizler. Suyun ısıyı taşıma kapasitesi havanınkinden binlerce kat daha fazladır. Denizlerin derinlikleri mutlak bir sessizlik ve neredeyse sonsuz bir soğutma kapasitesi sunar. Microsoft, Project Natick adını verdiği deneyle deniz altına yerleştirdiği kapalı ve yalıtılmış bir kapsülle bunun ne kadar başarılı olabileceğini zaten kanıtladı. Kapsülün içi oksijensiz nitrojenle doluydu ve dışarıdan hiçbir madde içeri girmiyordu. Arıza oranları karaya göre 8'de 1'e kadar düşmüştü. Ancak sorun şu: eğer bu küçük, kapalı kapsül modelini devasa, stadyum büyüklüğündeki yapay zeka fabrikalarına dönüştürmek isterseniz ve o okyanus suyunu doğrudan devasa tesislerin soğutma borularına pompalamaya kalkarsanız ne olur? İşte okyanusun tuzakları burada başlar. Birincisi, deniz suyu sadece soğuk su değildir. İçinde çok yüksek oranda çözünmüş tuz ve mineral barındıran aşırı iletken bir kimyasal çorbadır. Bu iletken elektroliti bakır, çelik veya alüminyum gibi metallerden yapılmış endüstriyel soğutma borularına bastığınız anda sistemi devasa bir pile dönüştürürsünüz. Galvanik korozyon süreci saniyeler içinde başlar ve borular içten içe erimeye, çürümeye yüz tutar. Fakat okyanusu asıl yenilmez kılan şey kimyası değil, biyolojisinin ta kendisidir. Okyanus canlı bir organizmadır. Milyonlarca litre deniz suyunu veri merkezinin o sıcacık ve karanlık borularına vakumladığınızda deniz canlılar için kusursuz 5 yıldızlı bir kuluçka makinesi yaratmış olursunuz. Sistem çalışmaya başladığı an itibariyle boruların iç çeperlerinde önce bakteri kolonileri yani biyofilmler oluşmaya başlar. Ardından midyeler, deniz yosunları, sülük ayaklılar ve tüplü kurtçuklar borulara tutunup hızla büyür. Microsoft'un test kapsülü denizden çıkarıldığında üzeri tamamen yosunlar ve deniz şakayıklarıyla kaplanmıştı. Bu durumu bir insanın biyolojisine benzetebiliriz. Okyanus suyunu doğrudan soğutma sistemlerine almak bir insana her gün sabah akşam sadece trans yağ, margarin ve fast food yedirmek gibidir. Suyun içindeki tuz, mineraller ve o deniz canlılarının oluşturduğu kalın kalsiyum kabuklar tıpkı kolesterolün insan damarlarını tıkaması gibi boruların iç çeperlerinde devasa plaklar oluşturur. O kalsiyum kabuklar kusursuz birer ısı yalıtkanıdır. İçerideki ısının suya geçmesini engeller ve boruların çapı daralır. Kan akışı yani su akışı yavaşlar. Pompalar suyu basabilmek için tıpkı yüksek tansiyon hastası bir kalp gibi daha fazla basınç uygular, daha fazla elektrik çeker. Sistem esnekliğini tamamen yitirir ve damar tıkanıklığının sonu her zaman bellidir. Sistem kalp krizi geçirir. Donanım kendi atık suyunun içinde kavrularak can verir. Okyanus suyunu kullanmanın tek yolu onu devasa ters ozmoz filtrelerinden geçirmek veya ağır kimyasallarla zehirlemektir. Ancak bu çevre için bir felaket yaratacağı gibi bedava soğutma fikrini milyarlarca dolarlık bir kimyasal filtreleme maliyetine dönüştürür. Çözüm gibi duran okyanus kendi canlı ekosistemi ve kurallarıyla bizi acımasızca reddeder. Kutupların buzulları kablolarımızı kopardı, dağların ince havası makinelerimizi nefessiz bıraktı. Okyanusların tuzu ve canlılığı sistemlerimize kalp krizi geçirtti. Peki o zaman bütün bu devasa teknoloji şirketleri dünyayı değiştiren bu dev yapay zeka modellerini nerede, neyle soğutmak zorunda kaldılar? İşte bu hikayenin asıl vurucu noktası ve teknoloji tarihinin en büyük yüzleşmesidir. Soyut, dijital ve kodlardan ibaret sandığımız o ruhani yapay zeka hayatta kalabilmek için tıpkı onu yaratan insanlar gibi aynı ılıman iklime ve
senin, benim içtiğimiz o saf, temiz tatlı suya muhtaçtır. Günümüzün modern yapay zeka sunucuları o kadar fazla ısı üretir ki artık devasa fanlarla hava üflemek yetmez. Yeni nesil sıvı soğutma teknolojileri suyun o incecik borularla doğrudan işlemcilerin yani silikon çiplerin üzerine kadar indirilmesini zorunlu kılar. Bu soğutucu plakaların içinde kalınlığı bir saç telinden bile daha ince olan mikroskobik kanallar bulunur. Eğer bu incecik kanalların içine okyanus suyunu, atık suyu veya yer altından çektiğiniz sert, kireçli suyu verirseniz suyun içindeki magnezyum, kalsiyum veya toplam çözünmüş katı maddeler o korkunç ısıyla karşılaştığında anında kristalleşir. Tıpkı çaydanlığınızın dibinde biriken beyaz kireç tabakası gibi bu mineraller o mikroskobik kanalları saniyeler içinde tıkar. Tıkanan bir kanal su akışını keser ve o milyon dolarlık çip saniyeler içinde eriyip yok olur. Bu felaketi önlemek için sistemin içinde dolaşan suyun içtiğimiz sudan bile çok daha saf, deiyonize edilmiş ve tüm minerallerinden arındırılmış kusursuz bir su olması gerekir. Sadece bu kadar da değil. Dışarıdaki o devasa soğutma kulelerinde sıcaklığı atmosfere atmak için evaporatif soğutma yani suyun buharlaşma gücü kullanılır. Suyun buharlaşması muazzam bir ısıyı alıp götürür. Ancak su buharlaştıkça içindeki mineraller sistemde kalır ve su giderek çamurlaşır, kireçlenir. Sistemi korumak için içindeki o kirli su sürekli dışa atılır ve yerine tonlarca taze, temiz, içilebilir tatlı su eklenmek zorundadır. Yani yapay zekanın tükettiği su aslında bu sebepten kaynaklanır. Bizim terleme ve boşaltım sistemimizle yaptığımızın bir benzerini de yapay zeka için çalışan o sunucu çiftlikleri yapar. Yapay zeka temiz su kaynaklarını tüketiyor olsa da günün sonunda bu teknoloji hem kaçınılmaz hem de ihtiyaç olan bir gerçek. Teknolojinin her geçen gün geliştiğini düşündüğümüzde yapay zekanın ısı verimliliğini arttırmak, tükettiği suyun nasıl azaltılacağını çözmek için çalışan kişiler olduğu gerçeğini kabul etmek çok da zor değil. Sürekli çıkan yapay zeka modelleri de bunun açık bir kanıtı. Çıkan yeni modeller verimlilik ve daha az token kullanarak işlem yapmak üzerine geliştiriliyor. Yapay zeka devrimi bu yüzden ileride tarih kitaplarında bir dönüm noktası olarak anlatılacak. Tekerlek gibi, buharlı makinelerin icadı gibi. Bizim yapmamız gereken şey ise bu teknolojiyi reddetmek yerine kullanmayı öğrenmek. Yapay zeka sayesinde yapılacak icatlar, bulunacak teknolojiler ve bilimsel açıklamalar en az benim kadar sizi de heyecanlandırmalı. Ama tüm bunlar olurken yapay zekanın size söylediklerinde hiçbir sorgulama yapmadan doğru olarak kabul etmeyin. Çünkü tarihimiz boyunca birçok buluş ve olay aslında hiç de düşündüğünüz gibi olmadı. Örneğin bir bulaşığı yıkamayı unutmak bugün bizim hayatımızı kurtaran bir buluşa döndü. Bu buluşu ve daha fazlasını anlattığım video şu anda ekranda. Yapay zekayı soğuttuk. Sıra tarihimizin gerçeklerini öğrenmekte.